Atatürk bir kitaba yanılıyor yazdığında o kitap hangisiydi? Siyaset felsefesinin en karanlık, en pragmatik ve belki de en çok tartışılan eseri, Çankaya Köşkü'nün kütüphanesinde, kurucu bir liderin masasına gelseydi ne olurdu? Tarih boyunca güç, iktidar ve devlet yönetimi üzerine binlerce sayfa yazıldı. Ancak hiçbir eser, Floransalı bir diplomatın 500 yıl önce kaleme aldığı o küçük kitap kadar devlet adamlarının zihnini bulandırmadı, onlara rehberlik etmedi ya da sert eleştirilerin hedefi olmadı. Niccolo Machiavelli ve onun zamansız eseri Prens. Gücü elde tutmanın, iktidarı korumanın ve kitleleri yönetmenin acımasız kurallarını yazan bu kitap ile ömrünü bir milletin bağımsızlığına ve egemenliğine adamış Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri karşı karşıya gelseydi, ortaya nasıl bir entelektüel savaş çıkardı? Bugün, tarihin tozlu sayfaları arasında felsefi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir devlet adamının, gücün ahlakını sorgularken tarihin en büyük siyaset teorisyenine nasıl meydan okuduğunu, onun temel yanılgılarını nasıl deşifre ettiğini felsefi bir düzlemde ele alıyoruz. Zamanı biraz geriye saralım ve 16. yüzyılın başlarına, İtalya'nın iç karışıklıklarla, entrikalarla ve işgallerle sarsıldığı o fırtınalı döneme gidelim. Machiavelli, ülkesinin parçalanmışlığından ve zayıflığından kurtulmasının tek yolunu güçlü, kararlı ve gerekirse acımasız bir liderde, yani bir prenste görüyordu. Prens adlı kitabını kaleme alırken, ideallerden ya da ahlaki doğrulardan değil, siyasetin çıplak ve acımasız gerçeklerinden yola çıkmıştı. Ona göre amaca ulaşmak için her yol mübahtı. Devletin bekası ve liderin iktidarı söz konusu olduğunda, ahlak, din, dürüstlük ve verilen sözler bir kenara bırakılabilirdi. Bir liderin sevilmektense korkulmayı tercih etmesi gerektiğini, çünkü korkunun her zaman sadakati garantilediğini savunuyordu. İşte bu pragmatik, soğuk ve sinik bakış açısı, yüzyıllar boyunca Makyavelizm olarak adlandırıldı ve siyaset sahnesinde gücü elinde tutmak isteyenlerin gizli rehberi oldu. Peki her adımını hukuki bir meşruiyete dayandıran, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutan Mustafa Kemal, bu satırlarla karşılaşsaydı ne düşünürdü? Bu noktada, tarihsel bir gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek ve izleyicimize karşı tamamen dürüst olmak zorundayız. Bugün arşivlerde ya da Çankaya Kütüphanesi'nde, Atatürk'ün elinden çıkmış, üzerinde fiziksel olarak, burada yanılıyor, yazan bir prens nüshası bulunmamaktadır. Sosyal medyada ya da bazı popüler tarih anlatılarında dolaşan bu tür spesifik iddialar, aslında tarihsel gerçekliğe değil, kurucu liderin felsefesini somutlaştırmak isteyen kurgusal ve tahmini senaryolara dayanmaktadır. Bilimsel ve kronolojik açıdan bu durumu netleştirmek gerekir. Ancak bu fiziksel notun var olmaması, bizim bu zihinsel karşılaşmayı yapmamıza kesinlikle engel değil. Tam aksine Atatürk'ün tüm hayatı, yazdığı nutuklar, yaptığı devrimler ve kurduğu devletin temel felsefesi incelendiğinde, onun Machiavelli'nin birçok görüşüne tamamen karşı çıktığı, adeta görünmez bir kalemle o satırların kenarına bu şerhi düştüğü apaçık görülür. Bu analiz, işte bu derin felsefi zıtlığın, güç ile meşruiyetin, pragmatizm ile idealizmin arasındaki o büyük mücadelenin somut bir göstergesidir. Machiavelli'nin en çok üzerinde durduğu konulardan biri, liderin kitleler üzerindeki otoritesini neye dayandırması gerektiğiydi. Ona göre insanlar doğası gereği nankör, değişken ve çıkarcıydı. Dolayısıyla sevgi üzerine kurulan bir bağ, ilk kriz anında kopabilirdi. Ancak korku üzerine kurulan bir otorite, ceza tehdidiyle her zaman ayakta kalırdı. Mustafa Kemal'in tüm askeri ve siyasi kariyerine baktığımızda ise, bu tezin nasıl kökten çürütüldüğünü görürüz. Çanakkale'de askerine ölmeyi emreden bir lider, bu emri korkuya dayanarak vermemişti. Oradaki bağ, korkunun çok ötesinde, ortak bir ülküye, sarsılmaz bir güvene ve karşılıklı bir saygıya dayanıyordu. Atatürk, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda da gücün kaynağı olarak korkuyu değil, her zaman halkın sevgisini ve inancını işaret etmişti. Machiavelli'nin insan doğasına dair o karanlık ve kötümser bakış açısına karşılık, Mustafa Kemal Türk milletinin karakterinin yüksek olduğuna, zeki ve çalışkan olduğuna inanıyordu. Liderlik, korku salarak bir sürüyü yönetmek değil, bir milletin içindeki o asil karakteri uyandırabilmekti. İşte bu yüzden, eğer o sayfa açık olsaydı, korkunun sadakat getirdiği iddiasının yanına tereddütsüz bir şerh düşülecekti.
İşte felsefi karşılaşmanın en can alıcı, en güçlü anına geliyoruz. Machiavelli'nin teorisinin kalbinde yatan o meşhur ilke, amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Siyaset biliminde yüzyıllardır tartışılan bu düstur, ahlak ile siyaseti birbirinden tamamen ayırır. Lider, devletin çıkarı için yalan söyleyebilir, hile yapabilir, ittifaklarını bozabilir ve adaleti çiğneyebilir. Mustafa Kemal Atatürk ise hayatı boyunca bu makyavelist tuzağa düşmeyi reddetmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en karanlık günlerinde bile meşruiyet zemininden bir milim bile sapmamıştır. Elinde askeri güç varken, istese bir askeri diktatörlük kurabilecekken, o her kararını Ankara'da açtığı meclisten, yani milletin onayından geçmeyi seçmiştir. Amaca giden yolun, amacın kendisi kadar temiz ve hukuki olması gerektiğine inanıyordu. Meşru olmayan yollarla kazanılan bir zaferin kalıcı olamayacağını çok iyi biliyordu. Eğer bir devlet hileyle, adaletsizlikle kurulursa, aynı yöntemlerle yıkılmaya mahkumdu. Siyaseti ahlaktan arındıran Floransalı diplomata verilecek en büyük cevap, tam ortasından işgal edilmiş bir coğrafyada, tamamen hukuki, şeffaf ve demokratik temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisidir. Bir diğer büyük çatışma noktası ise, egemenliğin kaynağı meselesidir. Machiavelli için egemenlik, prense ait olan, onun dehasıyla, talihle ve askeri güçle elde tuttuğu kişisel bir mülktü. Halk ise bu egemenliğin altında yönetilen, yönlendirilen ve statik kalması gereken bir kitleydi. Oysa yeni Türk Devleti'nin anayasasına kazınan o ilk ve en radikal madde neydi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu iki anlayış arasında felsefi olarak uçurumlar vardır. Atatürk, egemenliği şahıslardan, hanedanlardan ve kutsal sayılan odaklardan alıp doğrudan halkın kendisine teslim etmiştir. Machiavelli'nin prensi, gücü elinde tutmak için tebaasını manipüle eden bir figürken, Atatürk, tebaayı vatandaşa dönüştürerek gücü onlarla paylaşan, cumhuriyeti ilan ederek kendini o gücün sadece bir hizmetkarı olarak konumlandıran bir liderdir. Gücün tek bir şahısta toplanmasının uzun vadede yıkım getireceğini bilerek, kurduğu sistemi kurumlar üzerine inşa etmiştir. Bu yönüyle, prensin mutlak otoritesini savunan her satır, Ankara'nın halkçı ve cumhuriyetçi felsefesi karşısında tamamen iflas etmiştir. Machiavelli, kitabının büyük bir bölümünü savaş sanatına ve liderin sürekli olarak savaşa hazır olması gerektiğine ayırır. Ona göre bir prensin savaştan başka bir düşüncesi, başka bir sanatı olmamalıdır. Barış dönemi bile sadece yeni bir savaşın hazırlık evresidir. Ömrü cephelerde geçmiş, Trablusgarp'tan Sakarya'ya kadar onlarca savaş yönetmiş bir mareşal olan Mustafa Kemal'in bu konudaki duruşu ise dünyayı hayran bırakacak niteliktedir. O savaşı mutlak bir zorunluluk, bir hayatta kalma mücadelesi olmadıkça bir cinayet olarak nitelendirmiştir. Askeri dehasını, savaşı kutsamak için değil, kalıcı bir barışı inşa etmek için kullanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ortaya koyduğu o meşhur dış politika ilkesi, Machiavelli'nin tüm dünyayı bitmek bilmeyen bir çatışma alanı olarak gören tezini kökten sarsar. Yurtta sulh, cihanda sulh, güçlü olmak, sürekli başkalarını ezmek ya da tehdit etmek demek değil, hem kendi ülkenizde hem de dünyada barışın ve istikrarın güvencesi olabilmektir. Bu vizyon, gücü sadece fetih ve baskı aracı olarak gören ilkel siyaset anlayışına indirilmiş en büyük entelektüel darbedir. Tarih bize gösteriyor ki, Machiavelli'nin prensi ne kadar etkileyici, gerçekçi ve sarsıcı bir siyasi analiz sunarsa sunsun, onun sınırları bir yerde tükenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, o iddia edilen kurgusal nottaki gibi, Machiavelli'nin sadece kağıt üzerinde değil, pratiğin içinde de yanıldığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Güç, ahlaktan, adaletten ve milletin iradesinden koptuğu an despotizme dönüşür ve eninde sonunda yıkılır. Kalıcı olan, korkuyla inşa edilen krallıklar değil, sevgiyle, akılla ve hukukla kurulan cumhuriyetlerdir. Çankaya'nın kütüphanesindeki bu felsefi tartışma, modern dünyanın hala çözemediği o büyük soruyu önümüze bırakıyor. Sizce bir lider için iktidarı korumak adına her yolu mübah görmek mi doğrudur, yoksa ne pahasına olursa olsun adaletten ve meşruiyetten sapmamak mı? Machiavelli'nin acımasız gerçekçiliği mi, yoksa Atatürk'ün ilkeli idealizmi mi modern dünyayı daha yaşanabilir kılar? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu felsefi bölümünde,
gücün ve ahlakın sınırlarını inceledik. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu kütüphanenin gizemli rafları arasında dolaşmaya devam edeceğiz ve bu kez, bir başka Doğulu klasiğin, İbni Haldun'un mukaddimesinin satır aralarında, devletlerin çöküşü ve yükselişine dair düşülen o çok önemli tarihi şerhlerin izini süreceğiz. Bir sonraki bölümde, tarihin gerçek satır aralarında buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.